Bir tane Transit App diye bir uygulama var. Texas'ta kullanabileceğiniz. Bakın bunu her yerde duyamazsınız. Mükemmel bir bilgi vereceğim. Eğer gece geliyorsanız çok fazla tavsiye etmiyorum. Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir videoyla karşınızdayım. Bakın gömlek de giydim. Ne kadar ciddi olduğunu belirtmek için. Austin'e geldiniz. Texas'ta yaşamaya başlıyorsunuz ya da turist olarak geldiniz. Kısa bir sürelik kalacaksınız. Neler yapmalısınız? Nelere dikkat etmelisiniz? Nerelerde kalmalısınız? Bugün bunlardan bahsedeceğim. Araç kiralama, ehliyet, sim kart vesaire vesaire. Hazırsanız güzel bir videoya başlıyoruz. Başlamadan önce kanalıma abone olup videoları beğenip ve bir sonraki videonun ne içerikte olmasını istiyorsanız aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz. Havalimanına geldiniz. Austin Havalimanı oldukça küçük bir havalimanı. Diğer havalimanları Atlanta, New York, Chicago buralar gibi büyük bir havalimanı değil ve şu anda da bir tadilat var. Havalimanını büyütmeye çalışıyorlar. Şehir büyüyor, havalimanı hala aynı. Biraz yetmemeye başlıyor. Çok kalabalık olmaya başladı. Havalimanında uçaktan indiniz. Pasaporttan dışarıya çıkmadan önce mutlaka sim kart bakın. O uluslararası bölümde sim kart makinaları olabilir ya da hiçbir şey bulamayabilirsiniz. Ben hiç uluslararasından gelmedim. Hep Amerika içinden uçtuğum için Amerika içinden eğer Austin Havalimanı'na geliyorsanız mutlaka orada elektronik dükkanlar var. O dükkanlardan sim kart bakın ve bilindik markaları alın. Ben de alabileceğiniz markaları ekranın şöyle bir sağ köşesine, sol köşesine bir yere bırakırım. Onlara bakabilirsiniz. 1 aylık plan var, 3 aylık plan var ama aşağı yukarı aylık 15 dolarla 20 dolar bandı arasında oynayan bir sim karta bakın. İnternetine bakın, telefonuna aramasına bakın. AT&T, Verizon, T-Mobile, Mint Mobile var, çok kullanılıyor. Birkaç tane daha var, onları belirtirim söylediğim gibi. Sim kart şart. Sim kartı aldınız. Havalimanının içindesiniz ve uluslararası bölümden çıktınız. Eğer yerelden çıkıyorsanız merdiven var 2 tane. Çıkışlardan aşağı inip valizinizi aşağıda almak zorundasınız. O alana herkes girebiliyor, valizlerinizi aldığınız alana. Açık bir alan. Valizler için aşağı inmek zorundasınız. Eğer uluslararası bölümden çıkarsanız direkt karşınıza geliyor valiz bölümü. Valizinizi alırken kapıdan çıkar çıkmaz sağ tarafta bir kiosk var, makine. Orada da sim kart satıyorlar. Seçiyorsunuz sim kartları. Çok fazla bir çeşit yok ama bir iki tanesi çok bilinen markalar. Havalimanına video çekmeye gittim ama o kadar kalabalıktı ki hem çekmemem gereken çok bölüm var hem de polisleri, çalışanları, kimseyi rahatsız etmemek için havalimanında iç çekim yaptım ve geldim. Şimdi size burada anlatıyorum çünkü dikkatimin dağılmasını istemedim dışarıda çekim yaparak. Sim kartınızı aldınız ve bir sonraki düşünmeniz gereken bölüm ulaşım. Nereye gideceksin ve nasıl gideceksin? Bu o kadar basit ki. Bir tane Transit App diye bir uygulama var. Texas'ta kullanabileceğiniz. Çok basit anlatıyorum. Hiç kafanızı karıştırmayacağım. Gideceğiniz lokasyonu yazıyorsunuz. Nerede olduğunuz lokasyonu yazıyorsunuz ve sizi oradan A noktasından B noktasına nasıl ulaşacağınızı subway, otobüs, taksi, Uber her türlü bölümü veriyor. İçinde Uber de var. Uber'le çağırabiliyorsunuz. Oradan geliyor. Mesela şehir merkezinden havalimanı arası bahsedeyim biraz. Havalimanındasınız ve şehir merkezine gitmek istiyorsunuz. Tabii Austin'e geldiğiniz saat çok önemli. Gece geliyorsanız Türkiye'deki ya da Avrupa'daki gibi her yer açık değil. Çoğu yer kapalı. Sim kartınızı mesela valiz alma yerindeki kiosktan alacaksınız %90. Çünkü belli saatten sonra artık hiçbir dükkan açık kalmıyor havalimanında. Geldiğiniz saat çok önemli. Bakın bunu tekrar ifade ediyorum. Havalimanındasınız. Gündüz geldiniz. Shuttle buslar eğer yanlış hatırlamıyorsam hep var. 1 dolar 25 sente 20 numaralı shuttle bus var. L kapısından çıkarsanız hemen sağda büyük bir gitar var. O arabaların geçtiği yerde. Orada büyük bir gitar aslında otobüs durağı. Oradan 20 numaralı hat downtown'a gidiyor. South Lamar'a gidebilirsiniz. Congress'e gidebilirsiniz. Texas Capitol başkent binasına gidebilirsiniz. Oradan başka yerlere gidebilirsiniz. Şu ileride bir otobüs durağı var. Bu sokağın adı da Lavaca. Lavaca, yanlış okumuyorsam eğer, bakın şurada yazıyor. Lavaca. Third Street'te iniyorsunuz burada. Evet, şurada insanların elinde valizleri var. Gündüz gelirseniz burada inersiniz. Bir problem olmaz sizin için. Hemen şurada da Starbucks var. Gelip internetiniz yoksa sim kartınızı da olmadan burada internette halledebilirsiniz. Yemeğinizi falan yiyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Fakat saat söylediğim gibi çok önemli. Eğer gece geliyorsanız çok fazla tavsiye etmiyorum. Bir taksi ya da Uber çağırın. Onlar daha avantajlı olur sizin için. Mesela Uber yaklaşık olarak 25, 30, 35 dolara gidiyor downtown'a.
Takside 35-40 dolar, 30-40 dolar bandı arasında gidiyor. Çok bir fiyat farkı yok. Ama söylediğim gibi Transit app'ten yazarsanız nereye gideceğinizi, o size ne zaman kalkıyor, kaçta kalkıyor, kaç dakikası var, otobüs şu anda nerede, hepsini gösteriyor. Oldukça basit. Kafanızın çok fazla karışıp nerede, nasıl, ne yapacağım hiç düşünmenize gerek yok. Bir tane uygulama. Kaybolmak istemiyorsanız sim kartınızı alın. Ya da sim kartı almak istemiyorsunuz. Havalimanından internete girin. Transit app'i indirin. Uber çağırın ya da Uber'iniz vardır. Uber çağırın uygulamanızdan. Gideceğiniz yere gidin. Ertesi gün sim kartınızı bakabilirsiniz. Ulaşımı da hallettik. Fakat diğer videolarımda bahsettiğim gibi burası çok araç odaklı bir şehir. Ve araca ihtiyacınız mutlaka olacaktır. Özellikle bir yerleri gezmek, bir yerleri görmek istiyorsanız, A noktasından B noktasına gitmek istiyorsanız otobüs, metro bunlar güzel. Evet gidiyorlar. Kötü değil. Çok güzel subway'ler var ama araca ihtiyacınız olacak. Aracı bir sonraki günlerde araç kiralama şirketlerinden kiralayabilirsiniz. Ya da benim tavsiyem, ben öyle yaptım. Havalimanına indim ve havalimanından aracımı kiraladım. Fakat Türkiye'den rezervasyonunu yap. Avis'ten kiraladım biz. Avis. Telaffuzumu maruz görün. Çok sürçülisan ediyorum çünkü İngilizcem ana dilim gibi değil yani. Ben de İngilizceyi sizin kadar, sizden daha az konuşuyorum. Geliştirdiğimde İngilizceme laf ettirmeyeceğim zamanlarda olur. Aracınızı havalimanından kiralayın diye düşünüyorum. Sonradan taksiye para vereceksiniz, otobüse para vereceksiniz. Otobüsler evet single ride 1 dolar 25 cent ama subway'ler, rail'ler, express'ler bunlar değişiyor. 3,5 dolara kadar çıkabiliyor bir tane single ride ve orada zaman geçirirseniz başka bir yere gitmeniz gerekecek vesaire vesaire. Havalimanında araç kiralamak oldukça kolay. Yoğunluk varsa biraz zaman alır. Ama Austin Havalimanı'nda o söylediğim gibi valizinizi aldınız. International Arrivals'ın hemen sağından bir çıkışı var. Karşıya geçiyorsunuz. Merdivenden 3. kata çıkıyorsunuz ve hemen orada kocaman sağ tarafınızda Car Rentals diye göreceksiniz. Araç kiralama bölümü orada. Oraya gidip aracınızı kiralayabilirsiniz. Fakat zaman geçirmek istemiyorsanız önceden kiralayın derim. Ve yine aynı şekilde burada bilindik şirketlere yönelmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ben bu şekilde yaptım. Avis olabilir, Hertz olabilir, Enterprise olabilir. Başka markalar da var. Evet doğru ama ben Amerika içinde yaklaşık 1,5 yıldır kayınbiraderimle birlikte hep Avis'ten kiralıyorum. Hem overprice değil, fiyatlar makul. Gerçekten makul. Hatta bir kere kiraladıktan sonra bir sonrakinde %20, %25 bir sürü indirim veriyor. Ücretsiz upgrade falan veriyor. Reklam değil kesinlikle. Müşteri tecrübesine dayanarak konuşuyorum. Herhangi bir reklam yok. Diğer markalar da güzeldir. 12 yıl önce geldiğimde Hertz'den, Enterprise'dan da araç kiraladım ve hiçbir problem yaşamadım. O yüzden bilindik şirketlere 3-5 dolar daha fazla verirseniz o size büyük bir avantaj sağlar. Çünkü fiyat ucuz gözüküyor. Ödeme noktasına gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz aracın sigortası ya da vesairesi bir şey mutlaka eksik oluyor ve fiyat farkı oradan zaten belli oluyor. Eğer aracı çok normalden çok daha ucuza kiralıyorsanız ona mutlaka dikkat edin ve araç kiralamak çok kolay. Bunu buraya göçmüş birisi olarak size söylüyorum. Geldiğim ilk gün elimde göçmenlik vizem var, kendi sürücü belgem var ve araç kiralamaya gittik. Aracı eşim kendi adına kiraladı. Ben de kendi adıma kiralayabilirdim. Fakat orada dedi ki eşim de aracı sürebilir mi? Evet, bir sıkıntı yok. Hatta ben bizzat çıkarken Houston Havalimanı'nda gümrük memuruna sordum. Dedim ki ben dedim buraya taşınıyorum. Bugün ilk günüm. Araç kiralayıp 3 saat uzaklıkta evimize gideceğiz. Yaklaşık 3-3,5 saat sürüyor Houston Havalimanı'ndan Austin. Araç sürebilir miyim? Gümrük memuru dedi evet sürebilirsin. Aracı kiraladık, gittik. Yolda 1,5 saat sonra polis beni kenara çevirdi. Gecenin saat 1,5-2'si. Gözlerim böyle zar zor açık. Zaten 13 saat uçmuşum. 3 kedi, 9-10 tane büyük valiz, küçük valiz, minivan kiralamışız. Minivanın dikiz aynasından arkası gözükmüyor. Full aracın içi dolu, koltuklar yatılı. Polis 1,5 saat sonra 2 saat sonra bizi kenara çekti yolun kenarına. Nereden çıktı hiç belli değil. Aracı ben sürüyorum. Evet dedim şimdi sürücü belgem işe yarayacak mı, yaramayacak mı anlarız. Geldi
Çok da kibardı bu arada. Güler yüzlü geldi soldan. Camları, bu arada direksiyonda ellerinizi tutun ve polis sizin direksiyonda ellerinizin olduğunu görsün. Bunu herkes söylüyordur ama ben bunu daha önce 10 kere daha yaşamış birisi olarak, turistken de yaşamış birisi olarak söylüyorum. Hava sıcaktı, camlarımı indirdim. Arkadan geliyordu. Araç full doluydu. Arka camları da indirdim. Ön camları da indirdim. Ellerim direksiyonda, polis memurunu bekliyorum. Gece çünkü. Ellerimin nerede olduğunu görmesi lazım. Kendini güvende hissetmesi için. O da zaten feneri açtı. Hemen böyle direksiyona şöyle bir yaptı. Baktı ellerim direksiyonda, yanımıza geldi. Sordu nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir kimlik alabilir miyim? Evet, aldı. Dedi ki sizi durdurmamın sebebi aracınızın arka ışıkları yanmıyor. Hem sizin için hem de başkası için tehlike olabilir. Herhangi bir ceza vesaire uygulamayacağım. Fakat sizi durdurdum, arka ışıklarınızı yakın diye söyledi. Kiraladığımız araba minivandı. Dodge markaydı. Ben zannediyorum ki hani bizde sol tarafta açtığın zaman bütün ışıklar yanıyor. Meğersem birkaç kere daha çevirmen lazımmış. Aracın arka ışıklarını da açmak için. Ön arka farklıymış. Bilmiyorduk yani, eşim de bilmiyordu. Ben en son kullandığım minivan 2012 yılında 1997 model minivandı. Bunu izleyen o zamanki arkadaşlarım da hatırlarlar. Bu şekilde polis bizi durdurdu. Benim ehliyetimi aldı, pasaportumu aldı, göçmenlik vizeme baktı. Hiçbir sıkıntı ehliyetinde var veya bu şekilde hiçbir şey yok. Yani sorun var demedi. Ehliyetinizi burada 6 ay kullanabilirsiniz. Ben yaklaşık 3-4 ay boyunca kullandım. O 3-4 ay zarfında zaten sınava yazıldım, sınavı geçtim vesaire vesaire. Bir sıkıntı olmuyor ama ehliyeti bu 3-4 ay birisi geçirmiş birisi olarak söylüyorum. Kesinlikle ehliyetinizi var ya hemen alın. Gümrükten geçme olayı çok kolay. Benim sadece ilk gün indiğimde geçiş sürem 40 saniye falandı. Eşimle gittik. Amerika'daki ilk günüm dedim. Vizem var. Hemen beni sol tarafa aldılar. Başka bir bankoya. Houston'da. Aldı. Baktı. Nereye geldin dedi. Evet, buraya geldim. Ev adresini soruyor. Göçmen olarak geldin. Evet. Üzerinde $5.000'dan fazla nakit para var mı? Yok dedim. Tamam dedi. Ben de ona ehliyeti sormuştum. Ondan sonra o şekilde yaklaşık 1 dakika falan sürdü. Eğer herhangi bir sıkıntınız veya geçmişe yönelik herhangi bir şeyiniz yoksa ilk geldiğiniz gün göçmenlik bürosundan geçişiniz yaklaşık 1 dakika falan sürüyor. Kedilerim de vardı yanımda. Bütün belgeleri falan hazırdı ama size şunu söyleyeyim, mutlaka aklınızda bulunsun. Kedi değil, köpeğe çok önem veriyorlar. Dedi, baktı, dedi kedilerin mi vardı? Evet dedim. Bütün belgeleri, aşıları, her şeyi burada, kağıtları. Direkt bana söylediği gümrük memurunun. Köpek daha detaylı bakıyoruz dedi. Kedilerin okey, bir sıkıntı yok dedi. Geçebilirsin dedi ve geçti. Aynısını Türkiye'de de söylediler. Kedilere belge hazırladık. Gittik, baktı. Kedi mi onlar? Evet. Tartma falan hiç tartmadılar yani. Baktı şöyle bir. Okey. Köpek olursa daha detaylı bakıyorlar. Köpeklerin inciğine cinciğine bütün kağıtlarına baktılar. Biz 3 kediyle geldik bir de, düşünün. İlk daha taşınma günümüz. Neyse, bunu da anlattım. Vardınız, aracınızı kiraladınız ve otel rezervasyonu yapacaksınız. Size tavsiyem, Downtown Austin'de pahalı fiyata otel rezervasyonu yapmaktansa biraz güneye doğru gidebilirsiniz. Pflugerville taraflarına. Çünkü havalimanından Pflugerville çok rahat ve oradan da downtown çok rahat. Eğer arabanız varsa, araç kiraladıysanız downtown'da yüksek fiyata otel kiralamayın. Bakın, benden size tavsiye, Austin'de downtown'un dışında çok güzel küçük oteller var. İsmini sadece hatırladığım, çünkü her köşe başında var. Yakinta diye bir otel var küçük mesela. Her yerde var. Kuzeye çıkabilirsiniz. Westlake taraflarına gidebilirsiniz. Pflugerville'a gidebilirsiniz. Downtown'un biraz kuzeyine, North Lamar'a çıkabilirsiniz. Domain oralarda biraz pahalıdır ama Domain'in etrafında da uygun yerler bulabilirsiniz. Demek istediğim, eğer Austin'de otele değil de gezmeye, yemeye daha fazla para vermek istiyorsanız otelinizi downtown'un etrafından kiralayın. O şekilde noktalara gidin. Benden size tavsiye, cebinizde büyük miktarda para kalır. Yorumlarda belirtebilirsiniz hangi bölgeleri önerirsin diye. Ben size yorumlara yazabilirim. Eğer buraya kadar kafanızda olan bir soru işareti varsa bunları da aynı şekilde yorumlara belirtin. Ben size mutlaka gerekli cevapları bilgim dahilinde veririm. Sizi asla yanıltmadan, çünkü buna çok önem veriyorum. Oteli de kiraladınız. Sonrasında
Eğer turist olarak geliyorsanız gezebilirsiniz her yeri. Planınız vardır. Yoksa mutlaka benim videolarımdan bakabilirsiniz. Fakat yerleşik olarak geldiyseniz ve sim kartınız varsa prepaid kartınız, ondan sonra artık kalıcı bir sim kart bakabilirsiniz o süre zarfında. Kendinize uygun bir plan ayarlayabilirsiniz. Aileyseniz, birkaç kişiyseniz planlar daha da ucuzluyor. Mesela bizde AT&T var ama ben değiştirmeyi düşünüyorum çünkü çok fazla sinyal almıyorum her yerde. T-Mobile'ı kullandım 12 yıl önce. Çok iyiydi. Verizon var. Google'ın, bakın bunu her yerde duyamazsınız. Mükemmel bir bilgi vereceğim. Google'ın kendi sim kart da yapıyor artık. İnterneti de var. Fiber internet, her şeyi. 45 dolar kişi başına geliyor. 4 kişi girerseniz aile olarak Google'a. Sınırsız, her şey sınırsız. İndirme hızı da sınırsız. İndirme kotası yok. Upload kotası yok. İnanılmaz hızlı ve 45 dolara mesela 4 kişi girdiniz, 4 arkadaş da yapabilirsiniz aile paketinde. 45 dolara buradaki bütün hattınız, ne kullanıyorsanız, Türkiye'ye gittiğinizde de geçerli. Türkiye'ye gittiniz, hattınızı uçak moduna almanıza gerek yok. Türkiye'de gidip tekrar Amerika'yı arayabiliyorsunuz, Amerika ile konuşabiliyorsunuz, mesajlaşabiliyorsunuz. Buradan Türkiye'yi arayabiliyorsunuz, cep telefonlarını vesaire. Sınırsız. Bu bilgiyi de size buradan vermiş olayım. Sim kartı alırken mutlaka kendinize uygun plana bakın. Google'a da bakın. Kullanmadım ama kullananları tanıyorum. Memnunlar. İnternetini kullananı tanıyorum. Google Fiber uygun fiyat ve hiçbir şekilde fiyat artışını görmüyorsunuz. Sabit fiyat. Biz şu anda kullanıyoruz mesela Spectrum. Bir sene oldu. Yine fiyat kendi kendine artmış. Arayıp söyleyeceğim fiyatı neye göre arttırıyorsunuz bizim haberimiz olmadan vesaire vesaire. Onlara bir sonraki videolarda değinirim. Onun dışında ne söyleyecektim? Yani bu video ile ilgili şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü taşındınız ilk gün 50 tane bir şey yapamayız. Sonuçta yapabileceklerimiz sınırlı. Ama bu söylediklerimi yaparsanız burada ilk günden sonra rahat edersiniz. Araç kiralama ile ilgili hiçbir kafanızda dert olmasın. Sormuştunuz yorumlarda, onun için söylüyorum. Artık bu tarz videoları çok hazırlayacağım. Sorduğunuz sorularla ilgili videoları mutlulukla hazırlarım. Siz soruyorsunuz, ben hazırlıyorum. Çünkü bu tarz bir dönemde yardımın en küçüğü bile çok büyük bir değer, anlam ifade ediyor. Ben çok fazla bulamadım internette bilgi. Bulduğum arkadaşlardan da hepsini araştırdım. İçinden böyle ortak noktaları çıkarmaya çalışıyordum. Ben bunları yaşamış birisi olarak birebir size anlatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip ve küçük de olsa böyle bir yorum yazarsanız benim kanalımın büyümesi için çok büyük yardım etmiş olursunuz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.